Merhaba, ben Evren Apta, Workcube iş ortağı olan ALDE Bilişim'de proje yöneticisi olarak çalışmaktayım. Yaklaşık 2004 yılından beri Workcube'de projeler yapmaktayım. Bugün abonelik modülünü anlatacağım. Abonelik yönetiminde nasıl kullanmalıyız, Workcube'de nasıl abonelik yönetimi aktif edilir, bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle kavram olarak abonelik yönetimi nerelerde kullanılır, onları anlatıp sonra ekranlara geçmek istiyorum. Abonelik yönetimi aslında düzenli veya belli periyotlarda faturalama yaptığımız, hizmetler verdiğimiz müşterilerimiz için Workcube'de kullandığımız bir modüldür. Birçok faydası vardır. Birazdan ekranlarda da anlatacağım. Özellikle bu eğitim Workcube iş ortaklarına özel düzenlendiği için iş ortakları da aslında kendi işlerini yani Workcube üzerinde Workcube iş ortaklığına dayanan yapmaları gereken işlerini, müşterilerini nasıl yönetmeleri gerektiğini yine bu eğitimde de aslında anlamış olacaklar. Çünkü biz iş ortakları da abone yönetiminden çok faydalanıyoruz. Abone yönetimi gerçekten biz iş ortakları için birçok çözüm sunuyor. Aslında hizmet veren birçok firma için çözümleri var. Bugün bunlara değineceğiz. Öncelikle neler anlatacağımızdan bahsedeyim. Bir Workcube'de abone yönetimi nasıl aktif edilir? Sonrasında abone kartı nasıl eklenir? Bu kartlar nasıl güncellenir? Bu kartlardaki alanlar, inputlar ne işe yarar? Sonrasında bu kartlara ödeme planı nasıl oluşturulur? Ödeme planı nedir? Ne işe yarar? Bu ödeme planlarını toplu nasıl oluşturabiliriz? Veya oluşturduğumuz ödeme planlarını nasıl düzenleyebiliriz? Sonrasında ödeme planlarına dayanarak toplu faturalama işlemlerini nasıl yaparız? Bunları anlatacağız ve eğitimin sonunda da raporlar ekranını göstereceğim ve eğitimi sonlandırmış olacağız. Workcube'de abone yönetimini açmak için şirket akış parametrelerinde bir seçeneğimiz var. Onu aktif yapmamız gerekiyor. O da şöyle, sağ üst tarafta kontrol panelinden sistem, genel ayarlar bölümüne girmeliyiz. Ve burada şirket akış parametreleri bölümüne girmeliyiz. Bildiğiniz üzere Workcube'de birçok firmayı tek bir kurulumda yönetebiliyorsunuz. Hangi firmanızda, burada 4 tane firmamız var. Hangi firmamızda abonelik yönetimini açacaksak onun üzerine bir kere tıklıyoruz. Ve burada seçeneklerde, şirket akış parametrelerinde aşağıda abonelik sözleşmesi çalışsın mı seçeneğinin evet olması gerekiyor. Standart olarak hayır gelir, bunu evet yapmalıyız. Evet yaptıktan sonra aşağıdan güncelle diyoruz. Bu güncelleme işleminden sonra abonelik sözleşmesi sistemde açılacaktır. Fakat şirket akış parametrelerinde yapılan değişiklikler için kullanıcının bir defaya mahsus logout olup sistemden çıkıp giriş yapması gerekmektedir. Çünkü bu bilgiler session diye tabir ettiğimiz alandan geliyor ve o session'da yeniden oluşması lazım. Yeniden sisteme girilerek. Sisteme girildikten sonra da sol tarafta Subo menüsü gelecektir bonibonlarda. Bu Subo menüsü altında abonelik bölümüne girerek aboneleri yönetebilirsiniz. Bu menüler değişken olabilir, yerleri de değişken olabilir. Workcube'de yine burada arama kısmından aboneler yazarak da erişebilirsiniz. Aboneler sayfasına tıkladığımda gelen ekran, Workcube'de bunlar standarttır. İlk önce listeleme ekranı gelir. Buradan var olan abonelerinizi arayıp bulabilir, görüntüleyebilir. İçerisine girip kartlarını değiştirebilirsiniz. Veya yukarıdan artı butonuna basıp yeni bir kart açabilirsiniz. Listeleyelim. Evet, yaklaşık 24 tane abonemiz varmış release ortamımızda. Buradan istediğimiz abonenin sağ taraftaki güncelle butonuna girerek tıklayarak kartına girebiliyoruz gördüğünüz üzere. Burası zaten güncelleme ekranı bölümünde anlatacağım bir ekran. Onun için biz ilk önce yeni bir abone kartı açalım ve oradan ilerleyelim.
Yukarıdan artı butonuna basıyorum. Yeni bir abone kartı açma ekranı geliyor. Burada birçok alan var. Hepsinin üzerinden tek tek geçeceğim. Öncelikle tanım kısmı var. Bu tanım kısmına aboneyi hangi müşterinize açacaksanız genelde o müşterinin ismini yazmanız faydalı olacaktır. Arama ekranlarında size kolaylık sağlayacaktır. Ben Halde Bilişim Carisi üzerinden anlatacağım konuyu. Onun için buraya Halde Bilişim olarak yazıyorum. Şimdi abonelerde tabii örnek veriyorum. Destek hizmeti verebilirsiniz bir firmaya. Bunu abonelerden yönetebilirsiniz. Bir firmaya, bir müşteriye ve firmalara daha doğrusu kiralama hizmeti verebilirsiniz. Araç kiralama, yazıcı kiralama gibi birçok kiralama işlemini verebilirsiniz. Yine burada abone yönetiminden Workgroup'te takip edebilirsiniz. Ve buna benzer tarifeli hizmetler verebilirsiniz. Sayaçlı işlemler yapabilirsiniz. Yani elektrik, su, telekom, bu tarz hizmetler verebilirsiniz. Bunların hepsinin takip yeri Workgroup'te abonelerdir. Ben bize de iş ortaklarına da yakın olması için çok da kullanım pratiği olduğu için bir iş ortağı olarak müşterilerimize aboneyi kullanarak nasıl hizmet verebiliriz? Müşterilerimizi nasıl takip edebiliriz? Faturalamalarımızı nasıl yapabiliriz? Bunları anlatacağım. Onun için Halde Bilişim diye bir müşterim var. Ona bir abone kartı açıyor senaryoda. Aşağıda buraya Halde Bilişim olarak yazdım. Aşağıya müşteri kısmında müşterimizi seçiyoruz. Abonenin çağrısını seçiyoruz burada. Dikkat edin, tıkladığım zaman normalde buraya Halde Bilişim'i attı arka plana, fakat buraya 4 tane kayıt getirdi. Halde Bilişim'e ait 4 tane daha abone kaydım var dedi bana. Ve burada numaraları var. Tıkladığımda içine girebiliyorum. Ve kategorileri var. Veri merkezi aboneliği kategorisinde Halde Bilişim'e bir abonelik kartı açılmış. Bakım desteği varmış. Sabit bedelli aboneler kategorisinde varmış. Ve bakım destek de yine varmış. Bir müşteriye birden fazla abone kartı açabiliyoruz. Yani verdiğimiz hizmete bağlı olarak. Yani örneklemek gerekirse Workgroup kullanan bir müşteriye biz iş ortağı olarak bakım anlaşması yaptık diyelim. Fakat aynı zamanda biz o müşteriye bir yazıcı kiralama hizmeti de verebiliriz. Profesyonel yazıcı kiralama hizmeti de verebiliriz. Dolayısıyla bunları da ayrı ayrı abonelerde ve ayrı ayrı faturalandırmalarda takip edebiliriz. Onun için Workgroup'te en kadar abone kartı açabilirsiniz bir müşteriye. Ama açarken de tekrar mükerrer kayıt olmaması adına Workgroup bize benzer kriterlerdeki sistem kayıtlarını listeliyor. Yeni bir kart açacağımızda eminsek var olan kayıtları göz ardı ediyoruz. Değilsek zaten işlemi yarıda bırakıyoruz veya ilgili abone kartına tıklayarak devam ediyoruz. Müşteriyi seçtikten sonra aşağıda bir de fatura şirketi var. Yani hem müşteri seçiyoruz hem fatura şirketi seçiyoruz. Neden? Nedeni bazı müşteriler hizmeti alabiliyor fakat faturalamayı kendisine yapmasını istemiyor. Kendisine yapılmasını istemiyor. Örnek veriyorum, holdinge ait bir şirkettir. Holdingin herhangi büyük bir holdingin şirketidir. Siz direkt o şirkete hizmet veriyorsunuz. Aslında bunun için de bir senaryo yapmıştım. Yani Halde Bilişim, Halde Holding diye bir holdingin firması diyelim. Size şöyle talepler gelebilir. Evet, hizmeti biz alıyoruz. Fakat biz faturalamanın holding firmasına yapılmasını istiyoruz. Bu hizmete karşılık bize keseceğiniz faturaları holdinge kesmenizi istiyoruz. Muhatabınız biziz, faturalama holding. O zaman müşteri kısmında Halde Bilişim seçilir, fatura şirketi kısmında da Halde Holding seçilerek işleminize devam edebilirsiniz. Kategoriler kısmı vardır. Burada açtığınız abone kategorilerini, aboneleri kategorilendirebilirsiniz.
Biz burada bakım destek aboneleri, elektrik aboneleri gibi burada birçok kaydımız var. Siz de kendinize göre, her firma kendine göre bu abone kategorilerini oluşturabilir ve parametrik olarak tanımlayabilir. Buradan da seçebilir. Bunları tanımlamak için birçok tanımlamaların olduğu, parametrik tanımlamaların olduğu yine sağ tarafta kontrol paneli altında, sistemin altında parametreler vardır. Buradan parametrelerde abonelere ve diğer birçok parametrik tanımlamaları buradan yapabiliyorsunuz. Abone olarak arattığımda göreceksiniz. Abone modülü, SUBO modülü var ve altında tanımlanacak parametrik tanımlar vardır. Birazdan üzerlerinden geçtiğimizde her defasında buraya gelmeyeceğim. Hepsi buradan tanımlanıyor. Bu tarz parametrik tanımlar. Abone kategorileri de buradan tıklanarak tanımlanabiliyor. Veya var olan abone kayıtlarınızı ismini değiştirip farklı özellikler verebiliyorsunuz ve bu kategorileri de seçmeyi bir yetkiye bağlayabiliyorsunuz. Yani bakım destek abonelerine sadece şu kullanıcı veya kullanıcılar seçsin istiyorsanız bir abone kartı tanıtırken buradan o kullanıcıları da seçip ekleyebilirsiniz. Bu şekilde kaydet diyerek aşağıda güncellediğiniz takdirde sadece Evren Apta kullanıcısı bakım destek abonesi kategorisini görebilecektir. Ve o kategorilere bağlı aboneleri görebilecektir. En önemli özelliği de budur. Tekrar abone kaydına dönüyorum. Kategori bakım destek aboneleri. Senaryomuzda WordCube kullanan bir müşteri olarak halde bilişimi görüyoruz. Hemen altında özel kod bölümü var. Özel kod bölümü sizde WordCube kendisi abonelere bir kod ve numara veriyor. Fakat yani isminden de anlaşılacağı üzere özel kodda da sizler takip edeceğiniz kendinize özel kodları buraya yazabilirsiniz. Akıllı kod kullanabilirsiniz. Veya herhangi bir iz bırakmak için farklı bir kod yazabilirsiniz. Özel kod tamamen özgür olduğunuz ve sizlerin yazacağı bir alandır. Proje kısmı vardır. Yani ALDE bilişimle ilgili bir projem varsa benim ve bu abone de o projeyle ilişkiliyse buradan o projeyi seçebilirim. Yine bizim senaryomuzdan gitmek gerekirse genelde bizler müşterilerimize ilk önce proje yaparız. Projeyi başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra o müşteriyi artık bakım destek kapsamına almalıyız. Aboneye çekmeliyiz. Dolayısıyla o projeyi de burada, ilk başta yaptığımız projeyi de buradan seçebiliriz. Neticesinde başından sonuna kadar biz bunu hem uyarlama hem de destek olarak tek bir projede takip edebiliriz WordCube'da. Hemen altında fiziki varlık bölümü var. Dediğim gibi kiralama da yapabiliriz biz. Ve bu kiralama bizim demirbaşımız da olabilir. Bizim firmamızın bir demirbaşını kiralama olarak yönlendirebiliriz müşteriye. WordCube'de fiziki varlıklarda bu demirbaş tanımlanarak buradan da aboneyle ilişkilendirilebilir. Hemen altından ödeme yöntemi var. Ödeme yönteminde de bu aboneyle ilgili yapacağımız faturalamalarda çalışması gereken ödeme yöntemini seçebiliriz. Kampanya modülü vardır WordCube'de. Kampanya modülüyle de aboneler, yani aslında aboneler birçok yerde kampanyayla abone ilişkili entegre çalışıyor. Servis modülüyle entegre çalışır, faturayla entegre çalışır, siparişte ve diğer birçok modülle WordCube abone kısmı entegre olarak çalışabiliyor. Oralarla ilgili ayarlamalar yapılabiliyor. Yine bir kampanya ile bir aboneyle ilişkilendirmek için buradan kampanyayı seçebiliyorsunuz. Burada seçtiğimiz kampanyalarda WordCube'de kampanyalara özel promosyonlar veya farklı aksiyonlar tanımlanabiliyor fiyat anlamında da. Ve bu aboneyi de faturalama yaptığımızda o kampanyaya ait aksiyonların çalışmasını sağlıyoruz bu sayede kampanyayı ilişkilendirerek. Birazdan size ödeme birazdan toplu faturalama işlemini anlattığımda bu kampanyanın burada seçilmesinin önemini orada anlayacaksınız. Bir ALDE bilişimin bir temsilcisi olabilir. Fakat ALDE bilişimin abonesinin yani açtığımız bu aboneye ait bir temsilci farklı kişi olabilir. Onun için buradan satış temsilcisi kısmından herhangi bir çalışanınızı seçebilirsiniz temsilci olarak. Satış ortağı kısmı vardır. Burası da yine önemli.
Aboneyle ilgili komisyon ödediğiniz, bu aboneyle ilgili gelir paylaştığınız bir üçüncü şirket veya kişi olabilir. Onları da bu abonenin gelirlerine ortak edebilirsiniz veya bir komisyon ödüyor olabilirsiniz. Bu tarz çalışan yerler var. Onu satış ortağı alanında seçebilirsiniz. Yani bu aboneyle ilgili ben Akdeniz Limited Şirketi diye bir firmaya bir komisyon ödüyorsam onu da buradan seçiyorum ve bu aboneyle ilgili yaptığım gelir üreten bir belge oluşturduğumda da her zaman satış ortağı orada otomatik olarak gelir. Yani bir fatura oluşturduk. Akdeniz'de bu faturanın satış ortağı olarak otomatik olarak gelir ve bizler Akdeniz'in satış olduğu, ortağı olduğu faturaları raporlayabilip ve onun üzerinden de belirlediğimiz komisyonları ödeyebiliriz. Buradan da yine bir komisyonu elle bilgi amaçlı komisyon tutarını da yazabiliriz. Satış ortağı komisyonu ve satış ortağı alanından sonra referans müşteri kısmı var. Referans müşteri tamamen hiçbir gelir beklentisi olmayan fakat bizi refere etmiş, her zaman etrafımızda görmek istediğimiz müşterileri takip ettiğimiz bir alandır. Yani bir müşteri bize ne kadar referans olmuş, bunu ölçebilmek adına, abone bazında ölçebilmek adına burayı kullanabiliriz. Veya belirli dönemlerde bu tarz müşterilerimize belli jestler yapmak isteyebiliriz. Dolayısıyla bunların takibini yapabilmek adına abonelerde de referans müşteri alanı vardır. Bunu da referans müşteri de yine satış ortağı gibi seçip aynı ekran açılır. Buradan seçip referans müşterimizi ekleyebiliriz. Yani burada referanstaki kurumu seçtim. Bu kurumda çalışan kişiyi de seçebiliyorum. Yani dikkat ederseniz burada bakın tekrar ne seçtik? Akme Vakıf Hastanesi. Tekrar yazdığımda iki kişi varmış. Hem firma hem de ilgili kişiyi seçebiliriz. Aslında bu tek bir firma. Dikkat ederseniz kodları aynı fakat kişi bazında burada listeleniyor. Orada çalışan kişileri de gösteriyor. Kişi bazında da referans seçeceksek yine buradan kişi bazlı referans seçmemiz gerekiyor. Firmanın referansa gelip gelmediğini yine referans durumu alanından seçebiliyorsunuz. Açıklama kısmı bu abone kartı ile ilgili bir açıklama varsa yazılabiliyor. Fatura açıklama kısmı ise bu abone ile ilgili fatura kestiğimizde standart bir açıklama çıkmasını istiyorsak o faturalamada bu alana yazmalıyız o açıklama kısmını. Buraya yazdığımız açıklama değeri birazdan göstereceğim toplu faturalamada her zaman açıklama alanına gelmektedir. Firma ile bir sözleşmemiz varsa sözleşme numarası kısmını buraya yazabiliriz bu alana. Ve bu abone aslında abonelik bir sözleşmedir bir bakıma da. Bu sözleşmenin tarihinde bu alana girmeliyiz. Bugün itibariyle 5 Şubat itibariyle bir sözleşme yapıyorum ve 5 Şubat itibariyle bir yıl süreli bir sözleşme yapıyorsam bu sözleşmenin iptal tarihi de 5 Şubat 2022'dir. Bu tarihler birçok alanda kullanabilirsiniz. Mesela WorkCup'te bir schedule rapor tanımlayıp İptal tarihinden 30 gün önce, 15 gün önce, 45 gün önce size kendinize mail gelmesini veya belirlediğiniz kişi veya kişilere mail, uyarı gelmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede sözleşmeleriniz sonlanmadan önce kendileriyle irtibat kurup tekrar sözleşmeyi yenileyebilirsiniz. Bu iptal tarihi kısmı fiyat artış zamanını da gösterebilir size. Bu maile istinaden fiyat artışlarınızı da yapabilirsiniz. Onun için bu alanlar önemlidir. Kurulum tarihi kısmı var. Bunlar sonradan gelen alanlar. Yine bir kurulum gerektiren bir hizmet veriyorsak, yine WorkCube'un kurulum tarihi örnek veriyorum. Bu alana yazılabilir veya herhangi bir cihaz vardır. Bu cihazın müşteride kurulum tarihini yine bu alana yazabilirsiniz. Ve kurulum çalışanı da yine şu 3 noktadan tıklayarak kurulum çalışanı da çalışanlarınızdan seçebilirsiniz. Aynı zamanda abone özel tanım ve servis özel tanım var. Aslında burada özel kod kısmında elle yazabiliyordunuz. Fakat burada da yine özel tanım olarak daha önce tanımladığınız
parametre alanından tanımladığınız özel tanımları ve servis özel tanımlarını buradan seçebilirsiniz. Servisler için tanımlanan özel tanımları da abone kartında seçmeye olanak sağlıyor bu sayfa aynı zamanda. Bir bakıma e, kategori gibi düşünün. Kategoride farklı kategoriler, burada ise farklı özel tanımları yetmediği zaman farklı özel tanımlarla buradan seçim yapabilir, tanımlayıp kendinize göre seçim yapabilirsiniz. Aşağıda adresler kısmı var. Kurulum adresi var. Yani bir kurulum az önce söylediğim gibi yapılacaksa ve farklı bir noktaya yapılacaksa onun adresi var. Orta tarafta fatura adresi kısmı var. Yani benim Halde Holding seçtiğim için Halde Holding'e ait adres geldi. Ve irtibat adresi diye adresler var. Buradaki 3 noktaya tıklarsanız yani şuraya Halde bilişime bakıyor. Halde bilişime ait 3 noktaya tıkladığımda tanımladığım adres veya şubeler varsa onları da yine buradan seçebiliyoruz. Yani birden bir cariye birden fazla böyle adres ve şube ekleyebiliyoruz ve bunları da buradan seçebiliyoruz. Veya buradan gelip artı butonuna basarak yeni bir adres şube tanımlayabiliriz. Bunları da buradan ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde aşağıdaki her üç tarafta da aynı mantıkla çalışır. Yine biraz daha aşağıya geldiğimizde hizmet tanımları var. Biz vereceğimiz hizmetin günlerini ve saatlerini Workcube'de abone kartında tanımlayabiliyoruz. Hafta içi sadece hizmet verebiliriz. Hafta içi artı cumartesi ve haftanın her günü hizmet verebiliriz. Ve bu hizmetlerin de yine başlangıç ve bitiş saatlerini girebiliriz buradan. Ben hafta içi vereceğim için hafta içi başlangıç ve hafta içi bitiş saatlerimi buradan seçiyorum. Bir de bakın müdahale süresi ve çözüm süresi vardır. Bunların burada bilgi amaçlı evet var. Fakat bunların rol oynadığı bazı formlar var. Müdahale süresinde saat bazında müdahale sürenizi yazıyorsunuz. Yani bir problem bildirildiğinde biz 5 saat içerisinde müdahale etmeliyiz ve çözüm süremiz de 8 saattir. 8 saat üzerinde çözüm bulmalıyız veya biraz daha yükseltelim bunu. İşte 20 saat içerisinde çözüm bulmalıyız. Bunu burada yaptığımız zaman, seçtiğimiz zaman bu değerleri şöyle yapalım. Burayı bir kaydedelim bu abone kartı. Aslında bu bilgilerle beraber abone kartı da tamamlanmış oldu. Kaydedelim. Ve bu müdahale ve çözüm saati kısmının nerede işe yaradığını aynı zamanda göstereyim. Şimdi kaydettikten sonra burası da aslında ikinci sıradaki abone güncelleme ekranıdır. Birazdan burayı anlatacağım. Burada birçok ekran geliyor. Hizmet tanımlarında ilk başta olan bilgiler dışında burada abone ürün planı gibi bilgiler var. Bunları da anlatacağım. Şimdi hizmet tanımlarında müdahale süresi ve çözüm süresi kısmını burada tanımladık. Abone modülüyle servis modülü birbirleriyle çok iç içe çalışır. Yani servis modülü birçok referans bilgiyi buradan alır. Müdahale süresi ve çözüm süresi bir müşterimize servis kaydı açtığımızda yani ALDE bilişime servis kaydı açtığımızda Workcube'de bir servis formunu açtığımızda müdahale ve çözüm süresini o servis formunda abone seçmişsem eğer bu alandan almaktadır. Bir tane örnek yapalım. Servis garanti bölümü var. Onun altına yeni bir servis başvurusu oluşturalım. Bizim ALDE bilişimin 51 nolu abonesini. Yeni bir form eklemek için geliyorum ve şurada abone no kısmı var. İlk başta. Burası yeni bir servis formudur. Basit anlamda bir form gireceğim şimdi. ...51 nolu aboneyi seçtim. Servisin kategorisine giriyorum. Hızlıca geçiyorum ve konu kısmına
Konu kısmını, varsa açıklama kısmını biliyorum. Bakın burada müdahale ve bitiş tarihi var. Bunları boş bırakıyorum şimdi. Ve direkt kaydediyorum. Servis. Servisi kaydettim. Gördüğünüz gibi. Burada müdahale tarihi ve kabul tarihi yine var. Bu gerçekleşen müdahale ve bitiş tarihi, kabul tarihi aynı zamanda giriliyor. Bir de bilgi amaçlı müdahale süresi ve çözüm süresi kısmı vardır. Burası da abonelerde tanımladığımız zamanın, yani şuradaki 5 saat ve 20 saati hesaplayarak ve günleri de hesaplayarak bu eğitimi 5 Şubat 2021 Cuma günü bugün veriyoruz. Ve günleri de hesaplayarak bize ne zamana kadar müdahale süresini yapabileceğimizi ve çözüm süresini gerçekleştirebileceğimizi hesaplayarak burada getiriyor. 5 Şubat ne kadar verdik? 5 saat mi verdik? Müdahale süresi 5 saat ve 20 saat. 5 Şubat 12.30'da bu başvuruyu aldığımızı varsayıyoruz, kabul tarihi. Ve 17.30'a kadar müdahale süresi, 5 Şubat 17.30'a kadar müdahale etmemiz gerektiği burada görünüyor. Çözüm süresi de 9 Şubat 16.30. Nedeni ise cumartesi ve pazar hizmet vermiyoruz. Onun için cumartesi ve pazar hesaplamalarda pas geçildi ve 20 saat üzerine konularak yine kabul tarihin 16.30 bize çözüm süresi olarak sistem tarafından belirlendi. Burada tanımladığımız bu bilgiler gördüğünüz gibi burada ve yine servis modülünün raporlama birçok kısmında bu bilgiler gösteriliyor. Ve sizler de bu saatleri sadık kalarak sizlerin de çözümünüzü veya müşterilerimizin de bu aboneyi kullanan tüm taraflar burada hızlı müdahale, kendi müşterilerine göre bu saatleri sadık kalarak müdahalelerini yapabiliyor. Şu alanın kısmı, yani buranın fonksiyonu bu şekilde anlatmış olalım. Şimdi kaydettik ve gördüğünüz gibi WorkCube'de kayıt ekranından sonra genelde birçok formda böyledir ve diğer bilgiler gelir. Gördüğünüz gibi üst taraf, yan tarafta, aşağı tarafta bilgiler vardır. Şimdi biz bu bölüm abone kartı güncelleme sayfasıdır. Yani abonelere ilk eğitim başında dedik ki aboneler sayfasına girersiniz. Sizi bir listeleme sayfası karşılar. Ve bu listeleme sayfasında da herhangi bir abonenize tıklayıp görüntüleyebilirsiniz. Veya içerisine girip güncelleyebilirsiniz demiştik. Aynı ekrandır. Şimdi burada güncelleme ekranında neler yapılabilir? Biraz onlardan bahsedelim size. Önemli kısımlarından. Yine bu abonenin carisinin bilgisini şu üst tarafta üye bilgileri alanından getirebilir. Buradan tıkladığınızda cari karta erişebilir, ekstresini alabilirsiniz. Kısa bir finansal özetini verir, borç alacak kaydını verir. Hemen alt tarafta ekip kısmı vardır. Bu aboneye ait bir ekip tanımlamış olabilirsiniz. Buradan artı butonuna tıklayarak yeni bir ekip tanımlayabilir ve bunların görevlerini ve rollerini belirleyebilirsiniz. Aşağı kısımda aboneyle ilgili notlar alabilirsiniz. Hemen altında bu aboneyle ilgili dijital belgeleriniz, sözleşmeleriniz varsa bunları da buradan sınırsız belge ekleyebilirsiniz WorkCube'den. Ekle kısmına tıklayarak daha önceki eğitimlerimizde görmüşsünüzdür veya sırası gelmediyse dijital varlık eğitiminde de görüntüleyebilirsiniz. Bu dijital varlıklar her formda vardır WorkCube'de. Birçok formda vardır. Abonelerde de aynı şekilde var. Tıklayarak artıya buradan bilgisayarınızda herhangi bir belgeyi aktarabilirsiniz. Fotoğraf, video, WorkCube ayırmıyor. İstediğiniz formattaki belgeyi ekleyip bu aboneyle ilişkilendirebilirsiniz. Çok sorulduğu için söylüyorum. Belgeler kısmında sınır yoktur. Dilediğiniz kadar belge ekleyebilirsiniz. İlişkili olaylar kısmı vardır. Bu aboneyle ilgili bir toplantı yapabilirsiniz. Toplantı planlayabilirsiniz. Yine burada ilişkili olaylar kısmından yeni bir toplantı ekleyebilirsiniz. Veya var olan bir toplantı açılmışsa da burada o toplantıyı ilişkilendirebilirsiniz. Aynı şekilde belgelerde de daha önce açılmış herhangi bir belgeyi
WorkCube'e eklenmiş herhangi bir belgeyi bu aboneyle ilişkilendirmek için bu butona basmalısınız. Fakat yeni ekleyeceksiniz, ekle butonuna basmalısınız. Şöyle bir ekranı vardır. Burada tıkladığımızda tüm dijital varlıklarımızı yetkimiz bazında görebilir ve bunları da buradan tıklayarak üzerine abonemize ekleyebiliriz. Tekrar tekrar aynı belgeyi eklemenize gerek kalmadan tek bir belgeyi birçok formla ilişkilendirebilirsiniz. Yine burada önemli olan bir kısım abone ürün planı. Yine biz iş ortağı senaryomuzdan anlatmak gerekirse biz iş ortakları müşterilerimize belli başlı hizmetler verebiliyoruz. Bunlar nelerdir? Danışmanlık hizmeti, yazılım hizmeti, onun dışında teknik destek hizmeti gibi hizmetler veriyoruz. Tabii bu hizmetleri her müşteriye aynı fiyatta veremiyorsunuz. Ve bu abone kartında da hangi hizmetleri verdiğimizi bilmemiz gerekiyor. Evet, hizmet tanımlarında zamanlarını belirledik ama yani bu abone bizden hangi hizmetleri alabilir? Veya ürün olarak da düşünün. Hangi ürünleri alabilir? Biz halde bilişime danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ve seçelim. Bu danışmanlık hizmetini de 400 dolardan veriyoruz. Halde bilişimle bu şekilde anlaştık. Kurda 7,5 olduğu için 3000 TL yaptı. Fakat farklı bir abonemize 500 dolardan verebiliriz veya 350 dolardan verebiliriz aynı hizmeti. Şimdi bunu buradan tanımladıktan sonra belgeyi bir kere daha güncelliyoruz ve servis formuna tekrar gideceğim. Yine orayla ilişkili bir işlem var. Pardon, aşağıdaki kaydete basmalıyım. Tekrar kaydedelim. Evet. Ne yaptık? 300 dolar yaptık. İkinci örnekte 100 dolar iskonto yaptık. Şimdi bu aboneye danışmanlık hizmetini 300 dolardan veriyoruz. Servis modülüne gittiğimde verdiğimiz bir danışmanlık hizmetini veya yazılım hizmetinde bir servis formuyla sisteme giriyoruz. Az önce açtığım kısma geldim. Servis formunda ürün servis işlemleri vardır. Burada yaptığınız hizmeti, örnek veriyorum, bir müşterinize gittiniz ve bir gün boyunca çalıştınız, bir hizmet verdiniz ve buradan artıdan seçip e, ekleyebiliyorsunuz. Bu alan aynı şekilde böyle de kullanılabiliyor. Ürün kısmına danışmanlık diyorum. Abonede tanımladığım ürünü seçiyorum. Ve dikkat ederseniz bu aboneye 300 dolar otomatik olarak geldi. Yani ekibiniz veya siz hangi aboneye ne kadar ücretten hizmet veriyorduk veya ne kadar ücretten kiralama yapıyorduk, bunu bilmek zorunda değilsiniz. Aboneyi eğer ilgili formdan seçmişseniz, bu servis formunda anlattım. Siparişte de bu şekilde abone bazı fiyatlandırma yapabilirsiniz. Bu abone ile ilgili e, rakamı buradan otomatik olarak getirtebilirsiniz. Bunu yalnız aktif etmek için her sayfanın WorkCube'de Page Settings ayarları vardır. Yani WorkCube'de sistem yöneticileri bu sayfaları sistem alanından, Page Settings'ten ilgili sayfanın ek parametrelerini buradan seçebilir. Burada birçok gizli özellik vardır. Yani gizli özellik demeyelim de yöneticilerin belirleyeceği parametreler vardır. Herkes erişemez.
Bu az önceki aboneden fiyat hesaplama kısmı ise şu seçenektir. Evet seçilmişse servis formunun otomatik olarak fiyatı aboneden hesaplanır. Bu seçenekte evet olarak seçilmiş olması gerekmektedir. Tekrar abone kartına dönecek olursak, bu bilgi ve bunun gibi birkaç üründe buraya sınırsız ürün ekleyebilirsiniz fiyatlarıyla beraber bu abonede kullanılmak üzere. Aşağıda da bu aboneyle girilmiş siparişler veya irsaliye faturalar varsa tıkladığınızda otomatik olarak burada gelir. Daha önce kayıt olan siparişler, aboneyle ilişkili ne kadar sipariş ve işte sabit kıymetler varsa, sabit kıymet aldıysanız bu aboneyle ilgili bunların hepsini stok fişleri, irsaliyeler buradan kayıtlı olarak erişebilirsiniz, listeleyebilirsiniz. Bir de abone ilişkisi bölümü vardır. Abone ilişkisi ise iki tane abone kartı olabilir ve bu abone kartları birbirleriyle ilişkilidir. Bunları buradan ilgili aboneyi seçerek, mesela buradan bir örnek yapalım. Efsane Gıda'yla Halde Bilişim abonesi ilişkilidir. İşte Efsane Gıda Halde'nin alt bayisidir deyip buradan seçip kaydedebilirsiniz. Yine aşağıda işler kısmı vardır. İşler yine aboneyle ilgili görev atayabilirsiniz, iş atayabilirsiniz bir aboneyle ilgili. Ve o atadığınız işlerin de buradan listesini görebilirsiniz. Yani bu aboneyle bugüne kadar ne kadar iş atadıysanız onların WorkCube'in proje modülündedir iş kayıtları. Onları buradan görebilirsiniz. Varsayılan olarak aktif işler gelir. Tümünü de seçerseniz tamamlanmış işleri de yine buradan da açılmışsa şu aşağı kısımdan listeleyebilirsiniz. Onun dışında en önemli konulardan birisi diğerin altında ödeme planı bölümü vardır. Şu aşağıdaki siparişler kısmı, şu bölümler yine şurada da vardır. Onun için tekrar anlatmayacağım. Şu diğerin altında işte sipariş ekle, başvuru ekle gibi kısımlar vardır. Yine aşağıda ilişkili olaylar burada olaylar olarak geçmektedir. Garanti seri no'lar sizin şuraya girdiğiniz ürünlerin serisi varsa, ben hizmet girdim ama bu bir stok da olabilir. Kiraladığımız bir cihaz da olabilir. O cihazın serisinde yine eğer seri takibi yapılıyorsa cihazda buradan gelip garanti seri no'lar kısmından girebilir ve takip edebilirsiniz. Ama şöyle bir kısım var. Ödeme planı. Burası önemli. Ödeme planı müşterilerinize verdiğiniz hizmeti belirli periyotlarla faturalandırmanız gerekmektedir. Yani bizim örnekte bakım destek planını her ay bakım destek faturası kesmemiz gerekmektedir. Ve bunun gibi binlerce veya yüzlerce abonemiz olduğunu düşünün. Ve bu faturaları her ay kesmek gerçekten sancılı bir işlemdir. Ve bunları tek tek yönetmek takip edilebilir de değildir, yürütülebilir de değildir. Onun için abonenin en iyi özelliklerinden birisi aboneye bir ödeme planı tanımlamanız. Aslında keseceğiniz faturaları veya dekontları buradan tahakkuk ettiriyorsunuz ve zamanı geldiğinde de bu faturaları abone sayınız ne kadar olursa olsun binlerce faturayı tek bir sayfadan birkaç dakika içerisinde oluşturabiliyorsunuz. Ödeme planı bu işe yarar. Şimdi ödeme planını anlatmak gerekirse tıklıyoruz. Evet, bu ekran ödeme planı ekleme ekranımız. Burada iki alan var, aslında üç alan var. Birinci alan ödeme planına tanıtacağımız faturaya konu olacak ürün ve fiyatı ve bunu ne kadar, hangi periyotlarda keseceğiz ve ne kadar süreyle keseceğiz, başlama tarihi nedir gibi bilgiler. İkinci alan bu oluşturduğumuz kayıtları filtreleyip görüntülemek üzere. Yani şu yukarıda oluşturduğumuz kayıtlar birazdan göreceksiniz. Aşağıya otomatik gelecektir. Şu ortadaki alanda aşağıya belli kriterlerdeki kayıtları sadece listelememizi sağlayan filtreleme alanıdır. Üçüncü bölümde oluşturduğumuz kayıtları görüntülediğimiz alanlar. Şimdi biz yine
bir ürün tanıtalım. Diyelim ki Halde'ye biz bakım destek bedeli keseceğiz. Bir tane. Yani faturada miktarı bir. Tutarı da tutarı da 3500 TL olsun. Buradan tutarını yazıyoruz. Para birimimizi yazıyoruz. Ve aşağıda periyotlarımız. Her ay mı kesecek? 2 ayda bir mi? 3 ayda bir mi? Veya yıllık mı? Bunu seçiyoruz. Ben aylık olarak seçiyorum. Ödeme yöntemine giriyorum. Yaşlandırma yapacaksak bu önemli faturada. Ve bunun ne kadar tekrar edeceğini seçiyorum. 12 ay boyunca 3500 lira 5 Şubat 2021'den itibaren Halde'ye keselim. Ödeme oluştur dediğimizde aşağıya bu kayıtlar, yani bu ürün gördüğünüz gibi buraya geliyor. 5 Şubat'ta tarihi, 5 Mart'ta, 5 Nisan'da diye giden 12 tane kayıt oluşuyor. Bu kayıtların tutarları ve tüm bilgileri otomatik olarak ürün kartından KDV oranları hepsi otomatik olarak buraya gelmektedir. Bunu yaptıktan sonra kaydet butonuna basıyoruz. Ve tahakkukları, yani keseceğimiz faturaların kayıtları, satırları kayıtlı hale getiriyoruz. Burası da dediğim gibi filtreleme işine yarar. Yani bana işte sadece Haziran ve sonrası keseceğim faturaları getir. Fatura kayıtlarını getir. Haziran, Temmuz ve sonrası. Sadece Temmuz ve sonrası kayıtlarımı listeleyebiliyor. Veya bana faturalanmamış, fatura tipi toplu fatura olan veya grup fatura olan. Şimdi bunu şöyle söyleyeyim ilk önce, bu bölümü geçtim. Workbook'te bunlar oluşurken bir toplu fatura var, bir de grup fatura var. Toplu fatura ve grup faturanın anlamı şu: bizler buraya bakım destek bedeli dışında aynı aboneye farklı ürün kartları da tanıtabiliriz. Eğer grup faturalama seçersek bunları tek bir faturada keser zamanı geldiğinde. Toplu faturalama kestiğimizde de ayrı ayrı bunlara fatura oluşturur sistem. Ürün bazında da fatura oluşturabiliyor. Bu gibi seçenekleri sağlıyor bu grup faturalama ve toplu faturalama kısmı. Bu filtre kısmımız var. Yine işte buradan faturalandı veya faturalanmadı, faturalanmayan kayıtlarını getir diyebiliyoruz. Birazdan göstereceğim faturalama kısmını. Her faturaladığımız kaydın yanında şurada faturalandı kutucuğu işaretlenir ve yanında da fatura ID'si yazar. Şu an tıkladığımda işaretlenmiyor. Bana hangi faturayı kestiysem onu seçmemi istiyor. Normalde bu otomatik tanımlanır.